Ontario eyaletinin başkenti Toronto. Bugün 29 Haziran 2025 ve Toronto'da hava durumu 26 derece, güneşli ve sıcak bir gün. Saat 4 şu an. Toronto dünyanın en çok göçmen barındıran şehri unvanına sahip. Dolayısıyla Avrupalılardan, Çinlilerden, Pakistan, Hindistan, Orta Doğu ve Türkiye dahil olmak üzere 230'dan fazla farklı etnik grup var. Yani buranın demografik yapısı tamamıyla göçmenlerden oluşuyor. Dolayısıyla sokaklarda gezdiğinizde bir Kanadalı ile karşılaşmanız neredeyse imkansız. Çünkü Kanadalılar, göçmenler buraya yoğun bir şekilde geldikten sonra Toronto'nun dışına kaymaya başladılar. Bugün sizlerle Cabbage Town'u birlikte gezeceğiz. Cabbage Town 1940'larda buraya gelen İrlandalı işçilerin yoğun bir şekilde lahana tarımı yapmalarından dolayı buraya Cabbage Town yani lahana şehri denilmiştir. Ve bugün sizlerle bu Cabbage Town'u yani lahana şehrini tanıyacağız birlikte. Cabbage Town, Toronto'nun doğusunda Dundas Street East ile Carleton Street arasında Sherbourne Street'in güneyinde yer alır. Şehir merkezine oldukça yakın olan bu mahalle eski Toronto'nun izlerini taşıyan bir bölgedir. Bu gördüğünüz evler 1940'lı yıllardan kalma evler. Dolayısıyla birçoğu restore edilerek halen içerisinde yaşayan insanlar var. Bakın fark ettiyseniz farklı bir lisanda konuşuyor yanımızdan geçen hanımefendi. Dolayısıyla dediğim gibi burada çok farklı diller, çok farklı kültürler, çok farklı milletlerden insanlarla karşılaşmanız çok olası bir durum. Cabbage Town'un adı İrlanda'dan gelen göçmenler tarafından 19. yüzyılda buraya verilmiştir. Bu göçmenler lahana ekerek geçimlerini sağladıkları için bölge zamanla Cabbage Town yani lahana kasabası olarak anılmaya başlamıştır. Ve bölgenin adı buradaki ilk sakinlerin yaptığı tarım işlerine bir göndermedir. Yani burada İrlandalılar lahana ektikleri için yani bu görmüş olduğunuz alanların birçoğunda lahana tarımı yaptıkları için lahana şehri, lahana kasabası denilmektedir buraya. Ve 1840'lar İrlandalı göçmenlerin yerleşmesiyle Cabbage Town hızla büyüdü ve çoğunlukla işçi sınıfı nüfusuyla şekillendi. Ve 20. yüzyıla gelindiğinde artık burada düşük gelirli ailelerin yaşadığı dar sokaklardan oluşan bir mahalle haline geldi. Fakat o tarihi dokusuna sadık kalarak halen varlığını sürdüren, o günlerin izlerinde yaşayan bir mahalle burası. 1800'lerde bölge kentsel yenileme süreciyle birlikte değişmeye başladı. Cabbage Town bir dönüşüm süreciyle birlikte zenginleşen bir bölge haline geldi. Eski evler restore edildi ve mahalle tarihi dokusuna bağlı kalınarak bugüne kadar gelmiş durumda. Cabbage Town Victorian mimarisiyle ünlüdür. 19. yüzyıldan kalma büyük kırmızı tuğlalı evler bölgenin karakteristik özelliklerinden biridir. Victorian evler ise Toronto'nun en iyi korunmuş
Victorian evlerin bulunduğu mahallelerden biridir. Bu evlerin bazıları çiftlik evleri tarzında, bazıları ise İngiliz tarzı köy evleri tarzındadır. Evlerin çoğu restorasyon ile eski görünümlerini korurken modern yaşam alanlarına dönüşmüştür buralar. Ve gördüğünüz gibi evlerin çoğunda güzel bahçeler bulunur. Çiçekler, yeşil alanlar ve şehrin gürültüsünden uzak, sakin bir atmosfer sağlar. Ben burayı ilk tesadüfen keşfettim. Bu bölgede uğramam gereken bir lokasyon vardı ve burayı görünce çok ilgimi çekti. Dolayısıyla o günden sonra zaman zaman buraya yürüyüş yapmak için özellikle akşam saatlerinde geliyorum. Çok güzel bir atmosferi var buranın. Evet, bugün Cabbage Town tarihi dokusunu modern yaşamla birleştiren bir mahalle haline gelmiştir. Sanat galerileri, kafeler, restoranlar ve butik dükkanlar ile doludur. Ayrıca Cabbage Town Festival gibi etkinlikler mahalledeki canlı kültürel hayatın birer yansımasıdır. Cabbage Town'un bir başka özelliği ise burası Toronto'nun sanat galerileriyle ünlüdür. Buranın sakinleri ve ziyaretçileri eski ve yeni sanat eserlerinin buluştuğu bir ortamda yaşamaktadırlar. Dolayısıyla bu mahallede her yıl düzenlenen büyük bir festival oluyor. Yerel sanatçılar, müzisyenler ve sanatkarlar bu etkinliklerde bir araya geliyorlar. Ve son olarak Cabbage Town sakinleri toplulukla güçlü bağlar kurmuş, samimi, yardımsever insanlardır. Bölgede çeşitli projeler ve etkinlikler düzenlenir. Komşuluk ilişkileri oldukça güçlüdür ve mahalledeki insanlar birbirini genellikle tanırlar. Ve bir başka bilgi aktarmak istiyorum. Buradaki evler, bu görmüş olduğunuz evler 1,5 milyon dolardan başlayarak 5 milyon dolara kadar fiyatı çıkabiliyor. Bu görmüş olduğunuz tramvaylar Downtown bölgesinin hemen bütün caddelerinden, bütün caddeleri olmasa da en merkezi caddelerinde hizmet veriyor. Şu görmüş olduğunuz Freshco yazan bir zincir market, Kanada'nın zincir marketlerinden. Dolayısıyla ucuz ve kaliteli ürünleri burada bulabilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz Toronto Fire Station, buranın, bu mahallenin itfaiyesi. Şurada da bir kilise var. Sizlere kiliseyi göstermek istiyorum. Bu arada şu geçen bisikletliler polis. Dolayısıyla bu bisikletli polislerden kaçmak neredeyse imkansız. Bu görmüş olduğunuz bir su içme çeşmesi. Şu şekilde. Hatta sizin için deneyeceğim ben bunu.
Yeah, I'm And gonna. the water guy. Yeah, Fuck that water. Water stretch. Water stretch. Look at this Give story. me 50 cents. It is not too cold. Give me a quarter. I don't have. Free? Really? Thank you so much. I don't have chance. Sorry brother. Okay, thank you so much. Ve adam bize bedava su verdi. 50 cent ver dedi. Bende de bozuk yoktu. Dolayısıyla bunu bedava veriyorum. Sonra verirsin dedi. O da herhalde bir yerlerden çalmıştır. Bakın herkese dağıtıyor. Bunlar genelde çalıp böyle satıyorlar. Bugün insanlar hep böyle cömert çıktı karşıma. Bozuk para olmadığı için debit kart da geçerli değil. Dolayısıyla az önce bedava su aldım. Şimdi de bedava kahve alıyorum. Thank you so much. I appreciate. I'm gonna bring, okay? Enjoy. Oh, sorry. Where are you from? Where are you from? Armenia. Oh, we are neighbor. I am from Turkey. Yeah, exactly. Okay, have a good day. Şöyle şu ileride görmüş olduğunuz CN Tower kulesi ve burada oturarak CN Tower kulesine karşı kahvemi yudumluyorum şu anda. Burası çok güzel bir mekan. Ben zaman zaman buraya gelip oturuyorum. Bugün sizlerle Cabbage Town'un tarih kokan huzur dolu sokakları arasında bir seyahate çıktık. Toronto'nun bir başka lokasyonunda tekrardan buluşmak dileğiyle huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum.